Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, ay burcu Başak olan çok değerli arkadaşım. Güneş ve yükselen burcu baskındır arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak burcu. Bakalım Nisan ayında seni neler bekliyor? Aslında daha yeni çok tatlı bir video çektim sizin için arkadaşlar. O kadar güzel bir akış vardı ki fakat mikrofonun sesini açmayı unutmuşum pek tabii ki. O yüzden yeniden alacağız. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Son kez kartlarımızı karıştıralım. Sevgili Başak Burcu arkadaşım için ne gelecek diyorum. İlk kartımı aldım. Şimdi bakın. Önceki açılımda da ilk çıkan kart arkadaşlar şeydi, kılıç ikilisiydi. Burada da ilk çıkan kart değnek ikilisi oldu. Şöyle bir bakalım. Kartlarımızın hepsini açalım. Ve bu şekilde yorumlarımıza başlayalım. Çok güzel. Öncelikle burada çok böyle... Kılıç 8'i. Tamam, Kılıç 8'i öncesinde de gelmişti. Çok güçlü yeni bir başlangıç var. Hatta bunu gerçekleştirmek istiyorsun ama elin kolun bağlı sevgili Başak Burcu ve ne yapacağımı bilemiyorum dediğim bir durum içerisindesin. Nisan ayının 8'ine kadar dikkat et. Şöyle bir bakın, yeni başlangıç dedik. Bir de üzerine aptal kartı geldi. Ama bak, bunları geride bırakıyorsun. Yani bakış açısına bak. Bunları geride bırakıyorsun. Yani hani atmak istediğim yeni bir adım var. Geçmek istediğim yeni bir hayat var. Yapmak istediğim yeni bir başlangıç var. Fakat elim kolum bağlı, dört bir yanım sarılı. Bunu nasıl yapacağımı hiçbir şekilde bilemiyorum dediğim bir durum söz konusu. Ama diyor ki bak, bunları artık geride bırakıyorsun. Gidiyorsun. Zaten aptal kartı arkadaşlar, yani Joker, namı değer Joker. Şudur, hani böyle hiçbir şey bilmiyorum, her şeye hazırım. Hiçbir şey bilmiyorum, her şeyi öğrenmeye hazırım dediğim bir durum söz konusu. Ve çok böyle taze, temiz bir başlangıç olacak hayatında. Yani özellikle geçtiğimiz 8'li vadelerdir, ikili vadelerdir, hafta ay olarak alabilirsiniz. Daha çok yakın tarih ama hiç fark etmez. Gerçekleştirmek istediğin, fakat bazı engellerden dolayı maddi, manevi ya da yasal hiç fark etmez, gerçekleştiremediğin konular ile ilgili artık Nisan ayında yeni bir başlangıç yapma enerjisine geçiş yapıyor olacaksın. Evet, burada bir fırsat doğacak sana. Hatta maddi bir fırsat doğacak, büyücü kartı. Dediğim gibi hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ama burada bir bitiş de var. Bakalım nedir diyelim. Birilerini sen bir kovuyorsun ve atıyorsun hayatından. Dünya kartı. Kupa dörtlüsü. Tılsım ikilisi. Kralı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Son kartlarımızı alalım. Tılsım 8'lisi. Bakar mısınız ya? Yeni kazanç kapıları doğacak sana sevgili Başak Burcu. Ama öncesinde bitirmen gereken bir şey var. Arkadaşlar, bazılarınız mesleğinizi değiştirebilirsiniz. Ya da mesleğinizle ilgili iş yapış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Uzun süredir kararsız kaldığın konularla ilgili. Ama bu her konuyla alakalı. Son kartlarımızı açalım ve bakalım nedir diyelim. Kılıç yedilisi geldi yine. Yani itağın çomağı hazırla diyesin geldi. Tövbe estağfurullah ya. Güç kartı, ay kartı. Burada gizli düşmanlıklara dikkat etmen gerekiyor sevgili Başak Burcu. Allah'ım ya Rabbim. Peki son bir kart daha alacağım. Burası aşıklar kartı. Tamam, bak kendisi döndü. Zaten önceki açılımda da gelmişti arkadaşlar. Şimdi burada sırasıyla bir gidelim bakalım. Tamam, burası güzel. Yani ihtiyaç duyarsam anlatım sırasında söylerim ama gerek kalmadı. Destenin altında zaten değnek altılısı çıktı arkadaşlar. Şimdi sevgili Başak Burcu, öncelikle sağlık konularına dikkat et. Özellikle 8 Nisan tarihine kadar kas kemik rahatsızlıkları olabilir. Bazılarınızda böbreklerle alakalı rahatsızlıklar olabilir. Gözle ilgili rahatsızlıklar, sağ kulakla ilgili, sol kulakla ilgili rahatsızlıklar. Bir de kalple ilgili sağlık problemlerine lütfen çok dikkat et. Bir de burada bazı alerjiyle alakalı, hani bilmediğin bir şeyi tüketebilirsin ya da alerjin olan bir şeyi yiyebilirsin. Vücudunda bazı sivilcenmeler ya da yani hani böyle vücudunda bazı lekeler çıkabilir. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Neyse, orayı kapattık. Şimdi burada sevgili Başak Burcu, öncelikle baya gözetleniyorsun. Kılıç yedilisini zaten hiç sevmem. Burada bak, önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim. Aldatılma, kandırılma, ihanet, eğer kötü alışkanlıkların varsa
Bir türlü bırakamadığın takıntıların, yeme içme alışkanlıkların, tükettiğin herhangi kötü bir şey olabilir. Bu herhangi bir bağımlılığın, birine ya da bir şeye karşı duyduğun bir bağımlılık da olabilir. Yani şöyle örnek verelim arkadaşlar. Evet, burada tükettiğin kötü bir şey olabilir. Kötü düşünce yapıları da olabilir. Kendi bağımlılıklarına alakalı. Büyük bir kısmınız arkadaşlar uzun süredir unutamadığınız bir aşkın acısını çekiyor olabilirsiniz. Ve burada diyor ki bak, artık sana fayda sağlamayan ne varsa Nisan ayında bunları bırakman, o kuleden aşağıya atman lazım dediği bir durum söz konusu. Ve sen Nisan ayında bir şeyleri atacaksın, bırakacaksın, terk edeceksin ve artık o yeni hayatına yelken açacaksın diyelim sevgili Başak Burcu. Şimdi burada arkadaşlar özellikle kariyerini ilgilendiren konular ile ilgili. Şimdi bakın, Nisan ayının ilk yarısına kadar, hatta Nisan ayının 20'sine kadar gizli saklı ne varsa açığa çıkacak sevgili Başak Burcu. Burada bir de ayrıyetten gözetlendiğin durumlar söz konusu. Kılıç yedilisi. Bundan önceki açılım bu kadar böyle sert değildi arkadaşlar. Demek ki vurgu yapmam gereken bir şey varmış ki böyle bir şey olmuş diyelim. Gizli düşmanlıklar, hatta alenen yapılan gizli düşmanlıklar söz konusu. Her gördüğüne, her duyduğuna inanma. Seni sözel olarak da, iletişimsel olarak da, fiziki olarak demiyorum, daha çok seni manipüle etme anlamında aşağıya çeken kişilere karşı dikkat et. Seni ötekileştiren, seni sana tükaka diyen ya da seni aşağıya çekmek isteyen ki şunu da yine altını çizeceğim. Kötü konuşan, ötekileştiren insanları zaten ciddiye alma. Yani ağzında hani cenabet ağzı diyorum ben onlara, çok affedersiniz. Kötü kelimeler konuşan, direkt yargıyla bakan, yaklaşan, seni aşağıya çekmek isteyen, yargı çok kötü bir şey zaten. Bu kişilere karşı dikkat et. Burada birileri seni bayağı gözetliyor sevgili Başak Burcu. Bu kişilere karşı dikkat et ama bunlar bir açığa çıkacak. Ve burada diyor ki bak, korktuğun şeyler var. Korktuğun, çekindiğin, sakındığın, bazılarınız için yasal konular olabilir. Ama her şeyden önce hayatınla ilgili gerçekleştirmek istediğin ve sana gerçekten çok iyi gelecek, yapmak istediğin yeni başlangıçlar var. Fakat korkularından kaynaklı olarak ya da bağımlılıklarından kaynaklı olarak bunu bir türlü gerçekleştiremiyorsun. Artık bunu Nisan ayında, özellikle ikinci yarısından sonra bırakman gereken bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Yay burcu, Boğa, Başak, Oğlak, Aslan, Yay. Yay burcu, Boğa, Başak, Oğlak, Aslan. Ama tabii etrafımızda bir tane yok yani, biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de su grubu, Balık, Akrep. Bu kişilerden gelecek olan destek var. Ama burada şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi etrafında yani bir tane aslan yok ya da bir tane oğlak yok. Ona göre bir ayırt et. Şimdi burada gizli düşmanlıklar söz konusu. Burada bayağı seni gözetleyen, seni araştıran, seni açığını arayan kişiler olabilir. Aynı zamanda pek çoğunuz arkadaşlar yasal yollara girişebilirsiniz. Çünkü burada hani aldatan, kandıran, dolandıran durumlar söz konusu. Bak hani bunları saydım ama bunları bir dikkat et. Bir de alım satımla alakalı, parayla ilgili konular olabilir Tılsım 8'lisiyle birlikte. Parayla ilgili her türlü konular, yatırımlar, dikkat et bunlara sevgili Başak Burcu. Şimdi uyarıları yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ama bak, ne olursa olsun bunlar zaten bir uyarı ama hani sen burada Nisan ayında seni bir başarı bekliyor. Ve burada nasıl biliyor musun bak, çalışkanlığın, analitik zekan, bak o kadar çok çalışıyorsun ki hummalı bir şekilde. Masa başında çalışıyorsun, ayakta çalışıyorsun, oraya gidiyorsun çalışıyorsun, buraya geliyorsun çalışıyorsun. Güçlüsün ve gücünden asla ödün vermiyorsun. Her şeyden önce çok ama çok inançlısın. Kendi inançlarına, kendi yeteneklerine de sahip çıkabilecek enerjin ve gücün de ayrıyetten olacak Nisan ayında ve bu sana çok güzel bir başarı getirecek. Özellikle böyle alengirli durumların içerisindeysen ve gerçekten bir şey yapamıyorum. Bazılarınız evet gerçekten bir yasal konuda söz konusu ve burada hani şöyle arkadaşlar, gücün, çalışkanlığın, olayları çok iyi analiz etmen, o böyle senin o kıvraklığın var ya, pıtır 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 her şeyi çözme noktan sana çok güzel bir başarı getirecek. Yani kaybettiğin saygınlık varsa bunu yeniden kazanma noktasıyla alakalı güzel bir etki altında olacaksın. Sevgili Başak Burcu, o kadar çok çalışıyorsun ki bak, Tılsım 8'i sürekli bir şeyler üretiyorsun. Sürekli bir şeyler üretiyorsun. Çok çalışıyorsun. Burada bir de arkadaşlar aslan etkili başaklar, yani güç kartıyla birlikte ekstra bir şanslı olabilirsiniz. Yine toprağa toprak etkili. Terazi var. Yay var arkadaşlar.
Şimdi burada ekstra bir güçlü olabileceğiniz bir süreç olacak özellikle sizin. Ama bunu hani çok küçük bir bilgi olarak verdim. Çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun, sürekli üretiyorsun. Hatta 2 kazanç kapısı birden oluşacak. Sevgili Başak Burcu ve bunun içinde çok azimlisin. 2 gelir kapısı, 2 kazanç kapısı ya da işini 2'ye bölmeyle alakalı. Hani hep söylüyorum ya, her meslekte farklı dallar vardır arkadaşlar. Bazı mesleklerde bazı şeylerin suyunu çıkartırlar, o ayrı konu. İsim takarlar bilmem ne olur falan ama genel itibariyle her ana mesleğin ara dalları vardır değil mi? Hani ben her zaman verdiğim örneği yine vereyim. Çok iyi bir ressamsındır, yıllarca kara kalem yapıyorsundur. Artık akrilik çalışmaya başlarsın gibi. İşte duvar resmi yapmaya başlarsın, dijital sanat yapmaya başlarsın, karikatüre başlarsın gibi gibi gibi. Yani onun dallarına bölmeyle alakalı güzel bir etkiden bahsetti. Ve burada hani her ne kadar arkandan iş çevirmek isteyen kişiler olsa da burada birileri sana haksızlığa uğratmaya, yani kılıç yedilisi bir usulsüzlüktür. Yani yasal bir sıkıntıdır, bir usulsüzlüktür, bir şeyin açığa çıkması. Bak, bir haksızlık, bir usulsüzlük varsa bu açığa çıkabilir. Ya da seni öyleymiş gibi gösterebilirler. Bunlara karşı dikkat et. Değnek yedilisinde de her zaman söylediğim bir şey var biliyorsun. Düşmanlarla burun buruna savaşmak yerine, yani yüz yüze savaşmak yerine onları bel altına aldığın bir durum söz konusu sevgili Başak Burcu. Şimdi burada insanları çok etkileyeceksin. Yani bak, değnek sekizlisi. Takdir görmek, artık bak bu da çok mutlu yani. Yeni iş çalışmaları çok güzel. Burası çok çok güzel arkadaşlar. Burada bir başarı, takdir görmek, saygınlık kazanmak ve burada hani bazılarınızda yurt dışı ile alakalı konular olabilir. Hani burada artık bir döngü tamamlanacak senin için dünya kartı ile birlikte. Burası gayet güzel sevgili Başak Burcu. Ben şunu gördüm ya, zekanla ve çalışkanlığınla sorunları sen kendi tarafına çevirmeyi başaracaksın. Hani senin bile istemeden de olsa yapmış olduğun bir hata varsa bunun üstesinden geleceksin. Bak, çalışkanlığın ve kıvrak zekan sayesinde. Fazla ego yapmamaya dikkat et. Bir de fazla ayrıntılarda boğulmamaya dikkat et sevgili Başak Burcu. Evet, yani şu 3 kart beni çok şey yaptı açıkçası. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Çünkü burada bir şeyler açığa çıkacak. Onu söyleyeyim. Aşağı çıkacak arkadaşlar. Gizli saklı ne varsa hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için açığa çıkacak diyor. Gizli saklı hiçbir şey artık Nisan ayında kalmayacak. Şimdi aşk hayatı ile ilgili özellikle böyle bir hani bir türlü gizeme yani gizemden çıkmayan sıkıntılı bir ilişki varsa, bir önceki açılımı da yutmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir videoydu. Şimdi burada gizli saklı kalan bir aşk ilişkisi varsa o kişiyle ilgili artık özellikle ikinci yarısından itibaren bir iletişim haliniz olacak sizin. İletişim haliniz olacak ama daha çok böyle ayın sonu gibi hani orada bir güçlenme, bir araya gelme ile ilgili bir durum söz konusu açıkçası. Peki bunun dışında gayet güzel. Bazılarınız yabancı dil öğrenme ile ilgili bir girişimde bulunabilirsiniz. Başka? Aşıklar kartı burada. Tamam. Şimdi burada çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir sözleşme, çok güzel bir işbirliği ve burada hani ruh eşi bağlantısı hissettiğin ya da aşk hayatı. Şimdi ilişkisi olanlar ya da evli olan arkadaşlarımda bir sıkıntı yok. Hani sizin ilişkiniz gayet güzel gidecektir tabii ki ama sorunlu bir ilişki varsa bu ay artık bunu net bir şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama hani böyle dediğim gibi ilişkide bir gizem var, bir türlü dengeye gelemeyen bir durum var diyorsanız 6, 16, 26 daha çok ikinci yarısından sonraki süreçte hani o kişiyle bir araya gelme, birlikte bir yolda gitme ile ilgili çok da güzel bir mesaj verdi. Peki. Bir de bir kısmınızın, yani burada alım satımla alakalı konular da olabilir. Bir şey almak, bir şey satmayla alakalı konular. Orada da güzel gelişmeler olacak diyor arkadaşlar. Peki bakalım, yeteneklerin ön planda olacak. Yani burada yeteneklerin sayesinde çok güzel bir işi bağlamak var. Ne gelecek diyelim. Ve yetki, gücünü kullanmak için kendine izin ver, sandığından daha güçlüsün dedi. Bir diğer mesaja bakalım sevgili Başak Burcu. Ve evet de. Bir değişiklik yap, evet de. Gelen bu teklife evet de. Romantizme evet de. Çünkü buna hazırsın. Eğer yalnızsan ve aklında kalbinde hiç kimse yoksa burada aşk hayatına da güzel bir aşkın, güzel bir ilişkinin girmesi var sevgili Başak Burcu. Peki şöyle bir tane daha alalım. Ve varlık arkadaşlar.
Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmana yardımcı oluyor. Yani burada ek bir kazanç kapısı oluşacak. Ek bir kazanç, ek bir gelir kapısı. Bazılarınız birlikte hani ilişki yaşadığınız kişi ya da eşinizle, partnerinizle de güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Yani burada senin hak ettiğin bir başarı var. Senin kazandığın ama hakkınla, hani şey deriz ya, alın terimle kazandım ben bunu. Çalışarak kazandım deriz ya. İşte bu var yani sevgili Başak Burcu. Çalışmak zaten senin işin, biliyorsun. Çalışmak, çalışmak, çalışmak diyoruz Başak Burçlarına. Bir de melek kartı alalım arkadaşlar. Ne gelecek diyelim. Ve al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek dedi. Ve akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir dedi. Bir kart daha alalım arkadaşlar. Ne gelecek diyelim. Ve bilgelik bu. Ermiş kartını da anlatan bir kart aynı zamanda. O da zaten senin kartın. İçindeki bilgeyi dinle ve hissiyatların çok önemli olacak. Yani hislerin, kalbinin sesini dinlemek. Önceki açılımda ermiş vardı. Burada da bununla alakalı mesaj verdi. İçindeki bilgeyi dinle, o bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyor dedi. Doğru olanı biliyor dedi. Kafa karışıklığına, oyalanmamaya, başkalarının seni sözel olarak da yanlış yönlendirmemesine dikkat et. Eğer bir konuda gerçekten çok hissettiğin bir şey varsa, ki Nisan ayında hislerin çok kuvvetli olacak, onun peşinden git diyor. Çünkü orada çok güzel bir şey var diyor sevgili Başak Burcu. Ve sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. İşte az önce dedim ya, kafa karışıklığı. Seçenekler arasında oyalanmak. Kendi kendine yaptığın bir zarar da olabilir. Bu zaten burada hani kılıç sekizlisi de vardı. Böyle bir etkiden bahsetti. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.